Evet, şimdi hummalı bir çalışma var. Dışarı çıkartacağız ve test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ekip konuyla alakalı aracın bütün detaylarını yeniden gözden geçiriyor. Bu proje aslında bizim şu ana kadar hayatımızda gerçekleştirdiğimiz en büyük projeler diyebilirim. Bu yarışa katıldığım için, bizzat deneyimlediğim için çok heyecanlı bir kısım. Pilotlar da çok heyecanlanıyor, biz de çok heyecanlanıyoruz. Orada diğer takımların da nasıl yarıştığını takip etmek zorundayız. İşte onlar şarja giriyor mu, bunları takip ediyoruz. Ondan sonra pite girdiler ne yapıyorlar, onları takip ediyoruz. Kendi aracımızı takip ediyoruz. Orası tamamen işte böyle F1 tarzında diyebilirim. Heyecanlı, güzel bir alan. Bizi en çok Peki heyecanlanan şey alan. var mı, böyle diğer ekibin çalışma garajına girip ne yapıyorlar? Olmaz mı? Olmaz mı? Araya sızma operasyonları da Var. oluyor mu? Gizli bilgiler almalar. Zaten yan yana oluyor bizim padok dediğimiz kısım. Mesela bizim yanımızdaki padok 2024'ün birincisiydi. O yüzden onların sistemlerini de benim inceleme fırsatım oldu. Tesadüfen mi yan yana oldu? Tesadüfen. Yoksa orada da bir çalışma var mı? Ön çalışma Yok, yaptınız o tesadüfen oldu ama biz gerçekten hani onların mühendisliğini de incelemiş olduk. Aha. Orada strateji ekibini de inceledik, elektriksel bağlantılarını da inceledik, her şeyi inceledik. Güzel bir mühendislik karşılaştırması bakımından çok güzel oldu. Merhaba. Lehim teli yerine mikrofon verdin şu an Evet, oraya. şu an bir Board'un kaldım üstüne. böyle. Board'un üstüne lehim olursa çok güzel olabilir. Tamam. Tamam, Damla'ya sonra gelelim o zaman. Kamera arkası için harika bir görüntü çıktı bence. Bir dakika. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet, bugün İTÜ Kampüs'teyiz. Güneş Arabası ekibinin garajına geldik. Cumartesi günü. Bakalım garajda bizi neler bekliyor. Güneş arabası, güneş panelli araç. Çok merak ediyorum. Hızlıca gidelim. Bence harika olacak. Çok heyecanlıyım. Ekip bizi karşılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Rica Bugün ederim. cumartesi olmasına rağmen herkes garajda sanki. Evet. Bugün ya biz her cumartesi buradayız. 45 kişi olarak tüm ekip ortak çalışma günümüz. Cumartesi günleri sabah 10'dan akşam 5'e buradayız. İsmini söyler misin bize? İsmim Ömer Faruk. Makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene İTÜ Güneş Arabası ekibinde proje yöneticisiyim. Çok sağ ol Ömer. Bizi sen gezdireceksin Tabii herhalde. ki. İsterseniz giriş Hızlıca yapalım. garaja girelim istersen. Tabii. Bu şekilde. Ömer harika bir yer. Ya herkes burada. Evet. Bugün cumartesi bir de. Evet. Bunu söyleyelim. Bugün cumartesi. İTÜ'deyiz. Kampüsün Tatildeyiz. içerisinde. Okulda tatil şu an. Okulda tatil. Ama bu ekipte tatil yok. Evet. Çünkü 2 haftadır. özel bir amaçları var. Şimdi ekibi de tanıyacağız burada. Tabii Ben ki. çok heyecanlıyım. O anlamda burada olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür Ağırladığınız ederiz için bize de çok geldiğiniz teşekkür için. ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nasıl başlayalım? Arkadaşlar ne Şöyle yapıyor diye. grup bazında onlardan- evet başlayabiliriz. Burada üretim grubumuz var. Genel olarak aracın şasi ve dış kabuğunun üretimini gerçekleştiren grubumuz. Onlar da şu an otonom üzerinde bazı düzenlemeler yapıyorlar batarya kutumuzda. Onlarla konuşabiliriz isterseniz. Tabii ki. Sinem'den başlayabiliriz. Ben de Sinem, malzeme ve üretim grubu sorumlusuyum şu anda. Hangi ekipte. bölümde okuyorsun? Meteoroloji ve malzeme mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Burada makine mühendisi var, meteoroloji var, elektrik, elektronik Evet. var. Aslında multidisipliner Evet, bir evet. çalışma burada var. Aslında olması gereken. Şirkete yaklaşık 11-12 farklı bölümden arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Harika. Burada ne yapıyorsunuz tam olarak? Biz şu anda katılacağımız yarışma için bazı regülasyon maddeleriyle ilgili problem yaşadık. Bunlar üzerinde oynama yapıyoruz araç üzerinde. İşte görebileceğiniz üzere mesela şu anda aracın bir kapısı yok. O kapıyı yeni kestik. Daha monte etmedik. Kapı mekanizması üzerine çalışıyoruz şu Kapı anda. kesiyorlar, kapı monte ediyorlar. Her şeyle kendileri uğraşıyorlar. Kapı kestik mesela, çok duyamayacağınız bir şey. Yani bence çok kıymetli. Hakikaten emeğinize sağlık. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Tabii bir videoyu çekmeden önce içeride bir ön tur attım ben. Çok güzel araçlar, detaylarıyla zaten anlatacak arkadaşlar bize. Bu araçla ilgili yarışlar sadece Türkiye'de mi oluyor? Uluslararası düzeyde olanlar da var mı? Normalde her yıl Teknofest'e katılıyoruz. Robotaksi yarışmasına otonom. Bu yıl Eko Maraton'a katılmayı planlıyoruz. Polonya'da gerçekleşecek Haziran ayında. Hem uluslararası hem de ulusal yarışmalarda temsil ediyoruz. Harika. Tabii.
kaçan bir ekip de var çekimden Bunlar sonra. otonom ekibimiz bu Çekimden arada. sonra. Kolay gelsin. Tabii kapıyı örtelim üşümeyelim. Soğuk oldu. Furkan bassana. Peki ben aracın yanında bazı markalar görüyorum. Bu tarz konularda sponsorluk çok önemli. Bütçeye ihtiyacınız var. Günün sonunda burası bir devlet üniversitesi. Sponsorlar hakkında da bize bilgi verirsen seviniriz. Bunu alalım bence. Yavuz istersen bu taraftan hem sponsorlar da gözükmüş olsun. Sponsor bazında şu an isim hakkımızın sahibi olan ZES firması var. ZES'le yaklaşık 2 senelik bir sözleşmemiz vardı. Bu sene de geçtiğimiz günlerde yeniledik. 2 senelik daha uzattık sözleşmemizi. Harika. Onun dışında bizim lojistiğimiz artı bize komponent sağlayan firmalar, yine mekanikten, elektrikten artı yemek sponsorumuz olan firmalar ve medya kısmında bize yardımcı olan firmalar, yine içecek kısmında bize yardımcı olan firmalar, hepsi onların desteğiyle birlikte aslında biz bu yarışmalara gidip önce ülkemizi sonra Harika. okulumuzu temsil edebiliyoruz. Harika. Sponsorluk bu konularda çok önemli. Daha fazla sponsor olun lütfen. Evet. Hakikaten kıymetli bir ekip burada. Ben de burada kendimi daha gençleşmiş hissediyorum. Benim açımdan da iyi oluyor. Çok teşekkürler. Arabayla ilgili farklı bir detay var mı? Şu özelliği arabamızın çok önemli diyebileceğimiz bir şeyler anlatırsan sevinirim. Biz aslında bu arabayı 1,5 ay gibi kısa bir sürede ürettildi. 1,5 ayda? Evet. Hem kalıbının hazırlanması atölyede gerçekleştirildi, aracın serimi de atölyede gerçekleştirildi. Dediğimiz gibi 1,5 ay aslında bir araba üretimi için çok kısa olan bir süreç. Aynı zamanda fairing tasarımlarını değiştirdik. Kapıda örneğin işte daha sürdürülebilirlik amacıyla doğal elyaf kullandık. Bu tarz aslında değişiklikler yaptık. Aracımız da şu anda değil ama ilk üretildiği zaman hafifti, daha küçük ve gayet estetik görünümlü ve tatlış bir araç. Porsche'den Evet. esinlenerek bu Benziyor evet şurası. Ben şeyi soracağım. Orada aslında güneş enerjili araba dendiğinde hep böyle büyük zemini olan zaten sizde de diğer araç var oraya da gideceğiz ama bu aracın yarıştığı yarışlar ve yapısı neden bu tarz bir araç? Neden o tarz bir araç? O karşılaştırmayı yapmamız mümkün mü? Çünkü otonom araçlardaki hedef aslında verimlilik değil. Bizim güneş arabasında bataryamızın verimliliği söz konusu aslında. Ama otonomda daha çok yazılım kısmı ön plana çıkıyor. Hani araçların genelde yarışmayı tamamlayabilmesi üzerine otonom sistemler yarışıyor. Biz gittiğimiz yarışmalarda çok çeşitli araçlar görüyoruz. O yüzden aslında araç geometrisi açısından regülasyonlar daha sıkı değil güneş arabalarına kıyasla. Tamamen kendi kültürümüzden, kendi beklentilerimizden dolayı böyle güzel bir iş ortaya çıkartmak istedik aslında araç tasarımından. Anladım. Yani otonom bambaşka bir segment Evet. ve güneş enerjili üstünde güneş panelleri olan araç bambaşka bir segment. Ama tabii burada da yine güneş paneli görüyoruz Evet. aracın üstünde. Evet, yani güneş arabası ekibi olduğumuzu belli etmek için Olmazsa olmazsa olmazımız olsa diyorsunuz evet, yani. Çevreselleri beslediğimiz bir panelimiz var o arabamızın üstünde. Aracın zaten yakın çekimlerini de yapıyor olacağız. En yakın zamanda ne zaman bir yarışa katılacaksınız bu araçla 10 alakalı? Haziran'da Polonya'da Şeleko Maraton otonom kategorisinde yarışacağız. Evet bu araç 10 Haziran'da Polonya'ya gidiyor. Çok teşekkürler vermiş teşekkür olduğunuz ederim. bilgiler için. Yavuz çek abi görüntüyü çek. Buradan abi. Kaçırmayalım bu görüntü önemli. VD40 kullanmıyor musunuz ötüyor? BD40 candır ya, vazgeçilmez. İnanılmaz bir ya. Her şeyi çözüyor. Elnur Bey merhabalar. Biraz önce Ömer Bey'le konuşuyordum. Bu araçların yurt dışında da farklı ülkelere gittiğini, oradaki yarışlara katıldığından bahsetti bize. Benim de aklıma hemen şey geldi ya bu kadar büyük bir aracı yurt dışına nasıl transfer ediyorsunuz? O süreçler yorucu olmuyor mu, masraflı olmuyor mu? Burayı nasıl çözüyorsunuz? Öncelikle ekibimizde bir mantalite var. Daha önceden gelen tecrübeler var. Bizim eski üyelerimiz yeni gelen üyelere öğretiyorlar. Süreç nasıl işlediği vesaire. Ve bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduğumuz için tecrübeli hocalarımız da çok. Bununla ilgili derslerimiz vesaire oluyor. Ben endüstri mühendisiyim. Biz Avustralya'ya bile araba götürdük. Avustralya? Diğer güneş arabasından bahsediyorum, Ariba'dan. O arabamız öncelikle uçakla gitti, dönerken gemiyle döndü. Giderken bir aya gitmesine rağmen dönerken 5 aya dönmesi nasıl uzun süreçleri yönettiğimize vurgu yapıyor. Bu arabayı da biz bu yıl Polonya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Bu da herhalde kara yoluyla gidecek diye düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi bu süreç uzun dönem olduğu için daha planlamalarını yapıyoruz. Hangi senaryoların iyi olacağını düşünüyoruz. Şeyi sormak istiyorum. Burada bu lojistik masrafını karşılayan bir sponsorunuz da var mı? Sponsorlardan biraz önce bahsetmiştik. Bizim tercihimiz her yıl sürdürülebilir olan bir sponsorumuz olması. Her yıl yeni bir sponsor aramak iyi bir şey değil. Daha önce görüştüğümüz sponsorlarımızla tekrardan görüşüyoruz. Bu yıl bize farklı bir firma yaklaştı, Lima Lojistik.
Onların da sürdürülebilirlik alanında projeleri olduğu için bize destek olma kararı verdiler. Bizim güneş arabasını Belçika'ya onlar götürdü karayoluyla. Çok güzel. Onlardan bu şekilde destek aldık ama güneş arabası ekibi Avustralya'ya giderken Türk Hava Yolları ve diğer büyük şirketlerden de destek aldığımız oldu. Harika. Yani Türkiye'deki zaten Türk Hava Yolları gözbebeği kurumumuz. Onlardan da destek alabiliyorsunuz. Bunları duymak güzel. Umarım daha büyük sponsorluklara da imza atarsınız. İşleriniz daha da kolaylaşır. İnşallah. Çok teşekkürler Ben bilgi teşekkür için. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gezmeye devam edelim Tabii Ömer Bey ki, istersen. buradan devam edelim. Burada Tabii. mekanik ve aerodinamik grubumuz çalışıyor. Onlar da hem otonom üzerinde hem de yeni araç tasarımı üzerinde çalışıyorlar şu anda. Kalabalık bir grup var burada. Sude grup sorunumuz, o anlatabilir isterseniz Merhaba, size. hoş bulduk. Teşekkürler. Şöyle diyeyim, şu anda biz yeni bir araç tasarımı sürecindeyiz. Yeni bir güneş arabası tasarlıyoruz. Değişen regülasyonlar sonucu bizim de aracımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 4 metrekarelik panel alanına sahip bir araca sahibiz. Yeni regülasyona göre 6 metrekarelik bir araca geçeceğiz. Bunun için aero grubumuz bazı çizimler yaptı. Bunun üzerine süspansiyon denemeleri, şasi denemesi, diğer alt sistemlerin oturtulması, bütün ekiplerle birlikte işte çalışarak bir şey ortaya çıkarıyoruz. Yeni bir aracı ortaya çıkarıyoruz ve şu anda yeni aracımızın aslında tipleri oluyor. Diyebilirim ki bizim şu anki aracımız bir katamaran tipi. Katamaran tipi altında bir boşluk oluyor ve yan taraflarında fairing oluyor. Gemilerdeki gibi söyleyebiliriz. Yeni aracımızda bundan farklı olarak bir görüntüye erişeceğiz gibi duruyor şu anda. Onların bilgisayar ortamında analizleri yapılıyor. Bu analizler sonucu da en verimli olacak olan tasarımı optimum hale getirip üretmeye yollayacağız artık tasarımlarımızı bu şekilde. Ne zaman peki bu araç ete kemiğe bürünecek, öyle söyleyelim? Şöyle diyeyim, bilgisayar ortamındaki tasarım bitmeden üretim aşaması başlamayacak. Bizim şu anki planımız yaz ayının, yani yaz aylarında üretim aşamasına başlamak. Üretiminde yazın sonuna kadar bitmesini planlıyoruz şu anda. Harika. Sizin bölüm neydi bu arada? Makine mühendisliği. Makina. Aynen. Her bölümden aslında içeride arkadaşlar var. Totalde 45 kişi mi var demiştiniz Evet, burada? 45 kişi. 45 kişilik bir ekiple gerçekten 2 özel araç ve hakikaten ışıl ışıl parlayan gençler, ekip, herkes bir şeylere odaklanmış ve bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bence çok kıymetli bir şey. Devam edelim isterseniz. Burada Devam edelim. Burada da yazılım tarafı mı? yok, burası da yine mekanik. Burada da Mert ve Mustafa Kemal aracın süspansiyonunu tasarlıyorlar şu anda. Mert o tarafı anlatabilir isterseniz. Mert biraz. Bey, kısaca bize Süspansiyon anlatırsanız. bahsedebilir. Arkadaşların yaptığı kabuk üzerine biz süspansiyon denemeleri yapıyoruz. İşte farklı, bu arabadan farklı olan tarzları da deniyoruz. Hangisi en iyi verimi alabiliyorsak hangisinden onu inşallah üretime götürmeyi planlıyoruz. Onun çalışmaları üzerindeyiz yani şu an kısaca böyle diyebilirim. Harika, çok teşekkürler. Bu sizin ekip kaç kişiden oluşuyor? Özellikle bu süspansiyon Ya tarafıyla süspansiyon ilgilenen. için 2 kişi ilgileniyoruz. Mustafa Kemal ve ben. İşte mekanik grubu alt sistemlere bölünüyor. Burada süspansiyon, direksiyon, şasi, fren sistemi şeklinde bölünüyoruz aslında. Herkes kendi alanında çalışma yapıp, Ar-Ge yapıp, diğer takımlardan benchmark yapıp ortaya aslında en verimli, en iyi alt sistemi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunların hepsi birlikte oluyor. Yani dış kabuğun tasarımı şasiye etkiliyor, şasi süspansiyonu etkiliyor, o direksiyonu etkiliyor, o freni etkiliyor. Herkesin bir arada ortak bir paydada buluşup elimizdeki en iyi şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Harika. Buradaki ekip daha çok makine ağırlıklı bir Evet, ekip. makine artı Doğru mu? uçak mühendisliğinden. Uçak mühendisliği de var. Harika. Çağlar Uçak Mühendisliğinden aracın dış kabuğunun tasarımını yapıp CFD analizi koşturuyorlar dış kabuğa. Harika. Bu sayede aracımız ne kadar sürüklenme üretiyor, lift mi üretiyor, downforce mu üretiyor? İnanılmaz. Bu şekilde bir analiz yapıyoruz aslında. Süper. Ya ben bunları duymaktan çok mutlu oluyorum bu arada. Muhtemelen videoya da yansıyacaktır bu görüntüm. Anlamsız bir gülümseme olabilir suratımda. Bunun sebebi buradaki arkadaşlar. Burada mutfağımız da var. Burada evet, mutfağımız var, bir oturma alanımız var. Bazen burada sabahladığımız oluyor. Burada koltukta 3-5 kişi uyuyakalıyor falan. O şekilde bir dinlenme alanımız da var aslında. Şu durum, anlattıklarınız o kadar mühendislikle uğraşanlar için çok klasik Evet, bir aksiyon normal ki. bir şey. Mutfakta bile yine bilgisayar Evet, başında yine bir bir şeyler iş var orada, bir şeyler tartışılıyor İş muhtemelen. takibi, bir başvuru süreçlerimiz var. Onlar ilerliyor muhtemelen Buradaki şu anda. ekiple de tanışabilir miyiz? Ne yapıyorsunuz şu an? Kısaca bahsedirseniz. Buradan başlayalım. Merhabalar, ben Elnur. Yarış operasyon grubunun sorumlusuyum. Şimdi Şafak Bey'i yakaladık. Otonom sistemler grubunun sorumlusu. Her hafta sorumlularla görüşürüz. Her günde farklı bir sorumluyla. Şu an ne yapıyorlar? Karşılarında ne engel var?
planları ne? Bu planları organize ediyoruz. Yarışmanın başvurularını biz yapıyoruz. Şu anda otonom gruplar sisteminin haftalık takibini yapıyoruz. Bu hafta ne yaptılar? Önümüzdeki hafta ne gibi planları var? Yarış operasyon grubu olarak engelleri kaldırarak plan yapıyoruz. Proje yönetimi de aslında bu işin zaten ana omurgasını oluşturuyor. Sizin ekip de bu konuya çok hakim gördüğüm kadarıyla. Siz de onun planlamasını yapıyorsunuz. evet. Yer mekandan bağımsız, mutfakta bile bu yapılabiliyor. Her doğru yerde mu? yapabiliyoruz. Harika. Elnur Bey, peki diğer arkadaşlarımızın da eklemek istediği bir şey varsa belki onlar da... Alperen bir şeyler anlatabilir. Dün gece 2.30'a kadar CFD analizi yaptı, buradaymış. Evet, aerodinamik grubunun üyesiyim. Hangi mühendislik dalı, öncelikle onu söylersen? Makine mühendisliği Makinede okuyorum. okuyorsun. Dün akşam araba 11'in çizimlerinden biri tamamlandı ve onun üzerinde hava içerisine giderken uygulandığı direncin, kuvvetin, sürüklenmenin değerlerini simüle etmek için bir ANSYS Fluent diye bir program kullanıyoruz. Bu programda işte simüle edip değerlerimizi almaya çalışıyoruz ve dün onunla uğraşıyordum. Bugün sonuçlarımızı aldık. Bu sonuçlar üzerinden yeni aracımızda geliştirmeler yapacağız. Böylelikle tekrar ilerleyeceğiz. Ve bu çalışmaları yaparken zamandan bağımsız gece 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş. Öyle mi? Hiçbir farkı yok. Evet, yani genel olarak bu işi severek yaptığımız için bizim için burada iş gibi değil de daha çok bir ev, bir aile. Bu proje aslında bizim şu ana kadar hayatımızda gerçekleştirdiğimiz en büyük proje diyebilirim. Belki gelecek hayatta daha büyükleri olacak. Lakin ya burada asıl amaç bunu severek yaptığımız için zamanın önemi yok. İşimizi bitirip yani yolumuza emin adımlarla gitmek istiyoruz. Çok söylediğin çok kıymetli bir şey. Hayatta da bu mantalitede olanlar gerçekten çok başarılı oluyor ve çok güzel yerlere gelebiliyor. Ve hayattan keyif alıyorlar. Onu söyleyebilirim size. Bence çok doğru bir yolda ilerliyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Şafak Bey, siz neler yapıyorsunuz? Görevinizden ve bölümünüzden bahseder misiniz? Ben Şafak, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Otonom ekibi olarak aslında aracımızın sensörlerden gelen verileriyle beraber nasıl hareket etmesi gerektiğine karar verecek yazılım üretmekle uğraşıyoruz. Şu anda arkadaşlarla beraber daha önceden katılmadığımız ve ilk defa katılacağımız Şeleko Maraton yarışması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yarışma Teknofest'ten farklı olarak bazı yeni engeller içerdiği için şu anda onunla alakalı geliştirmeler yapıyoruz. Yazılım tarafında da bu istekler hiç bitmiyor. Siz de ona göre yazılımlarınızda güncellemeler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle ve şartlar değiştiği için ve bazen yazılım sisteminin yetersizliği olabileceği için sürekli bir güncelleme yapmak ve her seferinde daha doğru, daha iyi çalışacak bir sisteme geçmeye çalışıyoruz. Bilgisayar mühendisliği kökenli şu an ekipte kaç kişi var biliyor musunuz? Şu anda bir tek ben varım bilgisayar mühendisi olarak. Diğer ekip arkadaşlarım elektronik haberleşme mühendisleri ve kontrol ve otomasyon mühendisleri var. Anladım. Bütün mühendisliklerden aslında içeride arkadaşlar var. Yazılım grubu da vardı. Onların ayrı bir odası vardı. Evet, onların odasını O- da gezdirebilirim size. Onlar bilgisayar bölümü. Onlar benim ekibim. Ha, sizin ekip. Kontrol otomasyon elektronik haberleşme. Süper. Süper. O şekilde. Çok teşekkürler. Burada ofiste çalışan arkadaşlarımız var. Daha çok sponsorluk ve resmi görüşmeler tarafını yürüten arkadaşlarımız aslında. Onları bir ziyaret edebiliriz. Burada çalışmaları Merhabalar. devam ediyor. Kolay gelsin. Burada grup sorumlumuz Hilal var. Hilal bize ne yaptıklarını anlatabilir. Merhabalar, biz Merhaba. burada finans ve iş geliştirme takımı olarak çalışıyoruz. Finans olarak aylık raporlamalar yapıyoruz. Finanstan arkadaşım Hilal ve Hangi mühendislik bu arada, onu sorayım. İlk sorum bu Tamamdır, oluyor. Tamamdır. Ben işletme mühendisliği öğrencisiyim ama arkadaşlarım da farklı. Ben endüstri mühendisliğindeyim. Ben de geometrik mühendisliğindeyim. Merve ismim bu arada. Bu sene girdim ekibe. Sosyal medya tarafıyla ilgileniyorum daha çok ve sponsorluklarla ilgileniyoruz o şekilde. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu sene girdim dedin ya. Burada tabii ki ciddi bir zaman da ayırmak gerekiyor. Bu ortama girmeye nasıl karar verdin? Yani bu elektrikli araç, güneş enerjisi takımına gireyim. Burada ben de katkı sunayım. Noktası kafada nasıl oluştu? Onu merak ediyorum çok. Şöyle İTÜ gibi bir okulda, yani Türkiye'nin en iyi mühendisliklerinin olduğu bir okulda bir proje takımına girmeye ihtiyacı hissettim. Hani biraz da dolu geçirmek adına benim için. Şu an peki yaptığın işten memnun musun diye sormuyorum. Cumartesi günü herkes burada ve harıl harıl çalışıyorlar. Benim için bunu görmek ayrıca bir
keyifli bir konu oldu. Her fırsatta da söylüyorum. Diğer arkadaşlarımız da hangi bölümlerde onları da öğrenelim. Tabii. Çok teşekkürler. Ben de mesela maden mühendisliği öğrencisiyim ben de. Ben de bu sene İşke'ye başvurdum ve katıldım. Ben de daha böyle tasarım falan yapıyorum bu aralar ama hani köklü bir proje takımı olması ve hani katıldığı yarışmalarda kazandığı ödüller falan hani çok beni merak ettirmişti, ilgimi çekmişti katılırken. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Hilal. Ben finans ekibindeyim. Meteoroloji mühendisliği öğrencisiyim. İTÜ'ye gelmişken bir şeyde emeğim olsun ve bir şeye adım yazılsın istedim açıkçası o sebeple. Harika. En yakında bu takımı gördüm kendime. Bu takımı tercih ettim. Meteoroloji tarafı da önemli aslında. Güneş paneli, Evet. oradaki durumla alakalı. Aslında Evet. birçok mühendisliği de birleştiren bir konu olduğunun şu an canlı kanıtını yaşıyoruz burada. Her mühendislik var. İTÜ'nün çekirdek kadrosu burada diyebilir miyiz? Mühendisliklerin hepsi burada. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başak ben tekrardan. Geometrik mühendisliğinde okuyorum. Kasım ayında takıma başladım ben de. Benim karar verme sürecimde aslında buradaki bir arkadaşımın yaşadıklarını, deneyimlerini, gördüğü yarışlardaki anılarını anlatmasıyla ondan etkilenmem sonucu oldu. Hani o çorbada benim de bir tuzum olsun çok istedim. O kadar güzel anlatınca. O sebeple başvurdum. Yok, biz de başvuracağız. Birazdan hani günün sonunda bizim de başvurumuz dışarıdan alıyorlar mı bilmiyorum ama biz de elimizden Yani- geldiğince dahil olmak isteriz. Yani katıldıkları o yarışlarda gösterdikleri ekip çalışmaları falan gerçekten çok etkileyici bence. Sizlere anlatsınlar katılanlar. İnsan böyle bir istiyor hani keşke ben de orada olsaydım hani Ekibin parçası sabaha olmak, kadar. değil mi? Evet. Ya sabaha kadar beraber o aracı tekrar yarışa koyabilmek için her şeyi yapmaları, hani heyecanla takip etmeleri. Ortak bir amaç için Evet, çalışmak evet. çok kıymetli Yani şeyler. kendi alanı olmasa bile elinden geleni yapması, öğrenmesi, hani bir şeyler katması. Yani ve bundan herhangi bir beklentisi yok yani. Ona verilen bir şey de yok bunu yaptığı için. O sadece bunu gönülden istediği için yapıyor. Hani bir hedef uğruna beraber bir amaç gerçekleştirmek için. Bu da beni çok etkilemişti. O yüzden ben de ufak da olsa bir şey katmak istemiştim. Harika. Öyle başvurdum. Teşekkürler bu Ben paylaşım teşekkür için. ederim. Bizim için de kıymetli oldu. Biz de başvurumuzu en kısa zamanda yapacağız. Genel olarak ne yaptığımızdan bahsedebilirim Tabii ki. isterseniz arkadaşlarım kendilerini tanıttıktan sonra. Ben yaklaşık 2 senedir ekipteyim. Şu anda iş geliştirme tarafı sponsorlarımızla iletişime geçiyor. Hepsiyle biz iletişim kuruyoruz. Aslında ekibin görünen yüzü biziz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımıza da biz bakıyoruz. Aylık bültenler yayınlıyoruz. Onları takip etmenizi öneririm. Linkleri zaten videonun altına özellikle koyacağız. Evet. Blog da yayınlıyoruz 2 haftada bir. Bloglardan da genelde daha teknik şeyler de yazabiliyoruz. Meraklı olanlar onları da takip edebilir web sitemizde. Hepsinin linki var. Onun dışında finans ekibi de ekibin bütçesini planlıyor ve finansal durumunu takip ediyor. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim yaptığımız işleri. Harika. Çok teşekkürler. Bunları duymaktan Ben teşekkür ayrıca mutlu olduğumu da söylemek isterim. Kolaylıklar diliyorum size de. Buradan sonra bir odamız daha var. Girişte hemen elektrik odamız var. Orada güç ve gömülü ekibimiz birlikte çalışıyor. Aslında şu anda güç ve gömülü sorumluluğumuz da arabanın üstünde. Onlar da batarya kısmına ilgileniyorlar. Biz video çekerken bir yandan da aslında çalışmalar devam ediyor. Yani video çekiyoruz diye her taraf durmuş değil. Herkes işinde gücünde şu anda. İşin ayrıca keyifli olan tarafı bence bu. Evet. İsterseniz o odaya da gidelim beraber. Tabii ki şuradan beraber gidebiliriz. Burada girişte tabii eski yarışa 2023 Avustralya'dan kalan katılım belgesi gibi bir şeyimiz 2023. var. 2023 bu da 2017'den kalma. Bu şekilde bunları biriktiriyoruz. Atölyemizin belli başlı yerlerine de eski Ana fotoğraflar, olarak. katılım belgeleri tabii onu da yaşatmak önemli. Harika. Burada yine girişte eski arkadaşlarımızın fotoğrafları falan oluyor. Bu şekilde burası da elektrik odamız. Kolay gelsin. Burada damladan başlayabiliriz isterseniz. Lehimi bitsin. Merhaba. Lehim teli yerine mikrofon verdin şu an oraya. Evet, şu an bir Board'un kaldım üstüne. böyle. Board'un üstüne lehim olursa çok güzel olabilir. Tamam. Tamam damlaya sonra gelelim o zaman. Kamera arkası için harika bir görüntü çıktı bence. O zaman buradan Merhaba herkese. Merhaba, ben Can. Bölümünü söylersen öncelikle sevinirim. Ne yaptığınızı bahsederseniz. Elektrik mühendisliği okuyorum. Ben 4. sınıfım. Yeni geçtim. Yaklaşık da 2 yıldır takımdayım. Şu anda da Haziran'da Şaleko yarışına katılacak aracımızın regülasyonlarını okuduğumuzda kendi motor sürücüsünü tasarlamamız isteniyor. Bunun için de
motor sürücüsünü tasarlamaya başladık. Yaklaşık işte 4 aydır çalışıyoruz. Onun üzerinden geçiyorum şu an. Kartın şematik çizimini gerçekleştiriyorum. Yaklaşık da bir 15 gün sonra kartın basılması için kartı basıma yollayacağız. Bu şekilde. Benim de uzmanlığım bu olduğu için hani özellikle de bu detay sorularını sormak istiyorum. Kartın tasarımı tamamen burada yapılıyor. Doğru mu? Evet. Sonrasında siz onu baskı devri haline dönüştürüyorsunuz ve geliyor yine kart buraya. Montajını da bütün ekipmanları, komponentleri üstüne siz lehimliyorsunuz. Evet, biz sadece kartın fiziksel olarak basımını yurt dışına yaptırıyoruz. Aha. Onun bütün kargo süreçlerini falan karşılıyoruz. Ondan sonra kart buraya geldiği zaman bütün komponentlerin siparişini geçiyoruz. Bütün lehimlenmesi olsun, kartın testi olsun, hepsini burada yapıyoruz. Burada ekipmanlar konusunda eksikliğiniz var mı? Hazır video çekiyorken ben bu tarz konularda oldukça hassasım. Eksik bir ekipman varsa buradan hemen sponsor talebimiz olduğunu ilgili arkadaşlara iletelim. Çünkü ucuz şeyler değil. Evet. Yani ekipman, ne kadar çok ekipman o kadar iyi aslında bizim Evet. için. Şu anda da yani Damla bir kart üzerinde uğraşıyor. Sonra motor sürücü geldiğinde biz uğraşacağız. Ya lehime ihtiyacımız oluyor. Onun dışında farklı komponentlere ihtiyacımız oluyor. Ya bunları temin etmek sonuçta hepsi yurt dışından geliyor. Bugün itibariyle bu tarz kontrol ekipmanlarınızın bir sponsoru var mı? Ecom var. Ecom normal DigiKey bütün bu komponentleri tedarik ettiğimiz yurt dışında bir firma. Ecom ise bu firmanın Türkiye tedarikçisi. Biz ona ihtiyacımız olan komponentlerin listesini yolluyoruz. Onlar Çözüm da, üretebiliyorlar, doğru mu? Evet, Günün sonunda çözüm alabiliyor muyuz? Çözüm alabiliyoruz. Virt Elektronik'te var. Yine Virt Elektronik'te bizim kullandığımız lehim olsun, lehim teli olsun, onların tedariğini sağlıyor çoğunlukla. Harika. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz toplamda? Burada elektrik odası olarak biz güç sistemleri ve gömülü sistemler olarak ikiye ayrılıyoruz. Yaklaşık da güç sistemlerinde şu an 6 kişi, gömülüde şu an 4 kişi var. Toplam 10 kişi çalışıyoruz diyebilirim. Harika. Çok teşekkürler bilgiler için. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Merhaba, ben Furkan. Elektrik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Yarış dönemlerinde aracın verilerini analiz edip onunla ilgili ne yapabiliriz diye bir rapor hazırlıyorum. Onun dışında şu an yeni yapacağımız güneş arabası için motor tasarımı ile ilgili araştırma yapmaktayım. İşin araştırma boyutu da var değil mi? Yani sadece Tabii. biz burada mühendislik okuyoruz, onunla ilgili öğrendiğimiz bilgileri tasarlıyoruz değil. Dünyada neler olup bitiyor, nasıl daha iyi yapabiliriz Evet. de araştırmak çok önemli. Evet. Evet'ten sonra bir şeyler söyleseydin iyi, Tamam. iyi olurdu diye düşünüyorum. Ya şöyle... bir dakika. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle, katıldığımız yarışta verimlilik çok önemli. Verimlilik önemli olduğu için işte diğer takımların sektörde elektrik motorlarının verimliliğini artırmak için neler yaptığına bakıyorum. O şekilde. Harika. Çok teşekkürler. Burada Damla şu an aktif olarak lehim yapıyor bir kartımıza. Eski günlerim aklıma geldi Damla Hanım öncelikle. Yani o lehim konusu hakikaten bizim için yıllarımızı verdiğimiz bir konu. Siz neler yapıyorsunuz? Hangi bölümdesiniz? Ben Damla Elektronik Haberleşme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim şu an. Takımda da yaklaşık 1,5 senedir gömülü sistemler alt grubunda donanım ekibi üyesi olarak çalışıyorum. Şu anda aracımızda kullandığımız aslında direksiyon kartını lehimliyorum diyebilirim. Bir tane hazır var zaten. Şu an yedeğini yapıyoruz. Bu şekilde. Yarışlarda yedekleme çok önemli çünkü illa bir sıkıntı çıkabiliyor. Onları hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde tüm komponentleri aslında yedekleyerek gidiyoruz yarışmalara. Bu gördüğünüz kartın da tüm tasarımı, çizimleri, işte şematiğinin hazırlanması vesaire bize ait. Çizdiğimiz program üzerinden de kartımız fiziksel olarak elimize ulaştığı zaman lehimlerini donanım ekibi olarak kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde. Kişisel merakım, hangi programı kullanıyorsunuz kart Altium tasarım? kullanıyoruz şu an. Altium 2024, 2023. Yani işimize yarayan aslında programı kullanıyoruz yani. O şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkürler bilgi için. Rica ederim. Vereyim. Evet. Şimdi bu tarafa dönelim abi. Tamam. Yap abi işini sonra oradan seninle tanışıp arabanın başına gidelim konusu. Benle tanışabiliriz. Çözelim abi işi. Sen orayı yap. Bizim iş. Ben hallederim. Tamam. Elektrik odasında şu an güç sorumlumuz Kaan da burada. Merhabalar. Kaan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler siz. İyiyim ben de.
bütün atölyeyi geziyoruz. Her türlü mühendislik dalı ortak bir noktada buluşmuş. Garajda cumartesi günü Evet. ve herkes harıl harıl çalışıyor. İnanılmaz güzel. Benim için de çok keyifli oldu. Otonom aracı tanıdık. Diğer araçla ilgili detayları da sizden almak isterim Tabii açıkçası. ki, tabii ki. Direkt- Kendinizi tanıtarak başlarsanız Tamam. çok daha mutlu olurum. Süper. Ben elektrik mühendisliği öğrencisiyim. 3. sınıfım. Takımda 1,5 yıldır görev alıyorum. Şu an güç sistemleri sorumlusuyum. İşte aracımızı yarışlara hazırlıyoruz. Biraz da arabanın üstünde bütün detayları, teknik bilgileri vermek isterim. Tabii Siz çok de seviniriz. isterseniz. Tabii ki, buyurun lütfen. Geçebiliriz. Geç abi öne sen. Evet, aracımız gördüğünüz şekilde şu an 4 metrekare yüzey alanında panellerimiz var. 250 adete yakın hücremiz var. 1 kilowatt bir güç alabiliyoruz panellerden anlık olarak. Birazdan paneli kaldırırız, kanopimizi, kabumuzu. Batarya sistemini inceleriz. Buradaki hücreler dikkatimi çekti. Tabii. Klasik şu an piyasada satılan hücrelerden daha farklı. Evet. Daha özel hücreler olduğunu düşünüyorum. Evet. O konuda biraz detay verir misiniz Tabii. bize? Normalde piyasada çatı tipi dediğimiz paneller satılıyor. Siz zaten işin içindesiniz. Biz birazcık daha hem üstünde bir kaplama yok. Direkt bizzat hani dokunduğunuzda hücreye temas edebildiğiniz bir hücre tipi kullanıyoruz. Daha yüksek ışıma alabilmek için, verimliliği arttırabilmek için. %24 verimlilikte silikon bazlı paneller bunlar. Tabii alt tarafta bütün kablolamalarını biz yapıyoruz. Seri paralel konfigürasyonu seçip MPPT'mize giriş yapıyoruz. Bu şekilde bir sistem. Hatta biraz önce diğer ekiple konuşurken yeni bir araç tasarımı üzerinde de çalıştığınızı öğrendik. Evet. 4 metrekare değil de 6 metrekare metrekare. Aynen. civarında. Burada işler hiç bitmiyor. Herkes bir şeylerle meşgul oluyor. Bu Evet. aracın detaylarını bize anlatmanızı rica edeceğim. Klasik yarıştığı diğer araçlardan ayırt edici özellikler. Sizin bu araçla ilgili şu an aktif olarak üzerinde çalıştığınız detaylar. Şurayı geliştirmeye çalışıyoruz dediğiniz yerler. Tamam. Şöyle şimdi belli bir geçmemiz gereken yarışa regülasyon dediğimiz şeyler var. Bahsettiniz 6 metrekareyi sağlamamız gerekiyor. Kullandığımız MPT'lerin işte giriş voltajı, çıkış voltajına göre belli bir seri konfigürasyon, paralel konfigürasyon yapıyoruz. Tasarımda da beraber arkadaşlarımızı ona göre tasarlayalım. İşte konopi ortada olsun. Bu tür şeylerle ilk önce regülasyona geçmek istiyoruz. Fark atmak istediğimiz yerler daha çok depolama kısmı olabiliyor. İşte güç yoğunluğu yüksek piller seçelim, daha fazla tur sayısı atabilelim, daha uzun süre sürüş yapabilelim gibi teknikler kullanmaya çalışıyoruz. Motor kısmında işte motor sürücü soğutması mesela burada önemli bir şey. Isınma olabiliyor. Özellikle test yapacağımız alanlarda işte yukarı aşağı git gellerde motor ısınmaları. Bunlarda soğuma önemli bir verimlilik sağlıyor bize. Burada motorun konumu da önemli. İsterseniz aracın içini açalım. Açalım. Onun üzerinden bize Daha güzel anlatırsan olur. daha Açalım, detaylı açalım. olacak. Tamamdır. Bu şekilde aracın kabuğunu açıp belli açılarda tutabilmek için bir mekanizmamız var. Bu yine mekanik grubunun kendi tasarımımız. Avustralya'da çok fazla işimize yarıyor ve kabuğu eski araçları direkt kaldırıp kenara koymak yerine bu şekilde hem aynı zamanda en verimli şekilde güneş ışığını yakalamayı amaçlıyoruz. Peki burada motor tam olarak nerede? Bize motora gösterir misiniz? Şu açıdan Özelliklerinden. gelirseniz burada bir hub dediğimiz teker içi motor kullanıyoruz. Nominal gücü 1.8 kW. Biz tabii testlerimizde görüyoruz 7 kW, 8 kW azami güç olarak çektiğiniz akım. Biz buradan sınırlamalar yapıyoruz. Şu an mesela 40 amper sınırında. Daha fazla artırırsak dediğim gibi sıcaklık problemleri de yaşayabiliyoruz. Bir de sürücülerimiz şu an 40 amperle kalkmaya alışmış durumda. Hani sürücü bana diyor ki ben şu an bu güçle kalkıyorum. Motor bu şekilde daha iyi kalkıyor. Ona göre biz de sınırlamalar yapıyoruz yani motor sürücüden. Sürücü kaç tane var bu aracı kullanan? Yarışta bir sürücü mü oluyor? Onun yedeği, ikinci sürücü, üçüncü sürücü gibi uzun yarışlarda oluyor mu? Şöyle Ömer cevaplasın. Ben pilotlardan biriydim bu Belçika'daki yarışta. Yarış 24 saat Le Mans tarzı olduğu için Le Mans'da da aynı şekilde 2 saatte bir pilot değişmek zorunlu. En az 3 en fazla 6 olacak şekilde bir regülasyon var pilot tarafında. 2 saatte bir de pite girip pilot değişimi yapıp hemen hızlıca tur atmaya devam ediyoruz aslında. Pilotlar da teknik kökenli olduğu için de araçla ilgili çok Tabii daha ki, evet. nokta atışı Evet. geri bildirimler yapabiliyorlar. Mesela direksiyonda bir sorun olmuştu bu geçen yarışta. Ben hissedip direkt pitteki arkadaşlara bir anons geçtim. Dedim ki böyle böyle bir sorun var, ben pite geliyorum. Zaman kazanmak açısından hızlı bir çözüm üretmek için iyi oluyor gerçekten. Başka neler var peki araçta? Özelliklerini incelemeye devam edelim.
Şimdi genel burada bir sürü tabii kablo var baktığınızda. Buralardan yukarıdan kabuktan başlayayım. Şu an A, B, C göreceksiniz. A sayısı A1, A2 arttıkça seri sayısı artıyor. B'de ikinci paralelimiz, C'de üçüncü paralelimiz. Bu şekilde MPT'ye giren bir kablolama sistemi var kabuk tarafında. Haberleşme sistemimiz baştan sona bütün kartlarımıza kendi yaptığımız röle kartımız var. Bu röle kartı işte daha çok analog verilerle, buton verileriyle, sinyallerle bağlantılı olan yani açma kapama işlemlerini yapan bir kart. Haberleşme hattımız ona uzuyor. Bu şekilde bütün verileri topluyoruz. Bu topladığımız verileri burada şu an aracın üstünde değil ama birazdan teste çıkarken takarız. Telemetri kartımız var. Kendimiz arayüzümüze basıyoruz ki strateji yapabilelim yani. Yarış esnasında ne kadar enerjimiz kaldı. Pilot kaç kahve harcıyor. Bunların hepsini alabilmemiz adına. Telemetrimiz var haberleşmek adına. Oradaki yazılım da size ait. Evet. Ekibiniz orada o konuda da çalıştığını Evet, söyledi. evet. Şimdi gömülü sorumlumuz da bu konu hakkında konuşsun. Bora gel Harika. istersen buraları sen anlat. İzlemeyle alakalı yazılımsal konularla ilgili de bize bilgi verir misin? Önce kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ben Bora, gömülü sistemler sorumlusuyum. Gömülü sistemlerde de yazılım tarafındayım. Telemetri kartımız öncelikle bizim için verileri sağlıyor. Strateji yapabilmemiz, anlık harcamalarımızı, anlık sıcaklıklarımızı, bütün her şeyi görebilmemiz için anlık panellerden kaç aldığımıza dair hepsini görmemizi sağlıyor. Telemetri kartımızı bağladığımız zaman burada arkaya buraya bir anten koyuyoruz. Antenden arkadaşlarımıza LoRa antenimiz var. Onlar da o anten üzerinden haberleştirebiliyoruz. MATLAB arayüzünde her şeyi görebiliyoruz. Onun dışında GSM modülümüz de var. GSM modülümüzde bildiğimiz bir sim kartını takıp internete bağlayıp internette her yerden istediğimiz her yerden canlı veri izleme yapabiliyoruz bilgisayar üzerinden, server üzerinden. Aracın sadece güç olarak değil aynı zamanda o gücün kontrolü, yönetilmesi, harcadığı enerjinin değerlendirilmesi, veri toplamak da çok önemli. Çok önemli. Evet. Veri günümüzün zaten en önemli başlığı bence. O anlamda çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Sağ olun. Ben ekstra bir şey ekleyebilirim. Veri bazında şöyle oluyor. Avustralya'daki yarış çöl ortamında 3000 kilometrede Avustralya'nın en kuzeyinden güneyine normal otoyolda indiğimiz için internet sıkıntısı olacağı için yakın bir şekilde konvoyla gideceğimiz için telemetri kullanıyoruz. Ama Belçika'daki yarışta 24 saatlik bir pist yarışı olduğu için verileri GSM'le alıyoruz. Orada da aslında bir strateji devreye girmiş oluyor. Ben burada ekleme yapayım. Burası ya aslında bence en heyecanlı, daha doğrusu ben bu yarışa katıldığım için, bizzat deneyimlediğim için çok heyecanlı bir kısım. Pilotlar da çok heyecanlanıyor, biz de çok heyecanlanıyoruz. Orada diğer takımların da nasıl yarıştığını takip etmek zorundayız. İşte onlar şarja giriyor mu bunları takip ediyoruz. Ondan sonra pite girdiler ne yapıyorlar onları takip ediyoruz. Kendi aracımızı takip ediyoruz. Orası tamamen işte böyle F1 tarzında diyebilirim. Heyecanlı, güzel bir alan. Bize en çok heyecanlanan Peki şey alan. var mı böyle diğer ekibin çalışma garajına girip ne yapıyorlar? ne Olmaz ediyorlar? mı? Araya, Olmaz mı? araya sızma operasyonları da Var. oluyor mu? Gizli bilgiler almalar. Zaten yan yana oluyor bizim padok dediğimiz kısım. Mesela bizim yanımızdaki padok 2024'ün birincisiydi. O yüzden onların sistemlerini de benim inceleme fırsatım oldu. Tesadüfen mi yan yana oldu? Tesadüfen. Yoksa orada da bir çalışma var mı? Ön çalışma Yok, yaptınız o mı? tesadüfen oldu ama biz gerçekten hani onların mühendisliğini de incelemiş olduk. Aha. Orada strateji ekibini de inceledik, elektriksel bağlantılarını da inceledik, her şeyi inceledik. Güzel bir mühendislik karşılaştırması bakımından çok güzel oldu. Burada şey aklıma geldi. Böyle diğer ekiplerin takım oyuncularıyla böyle iletişimleriniz var mı? Onlarla konuşuyor musunuz? Belki bilgi vermek istemeyebilirler ama belki de hani biz şöyle yapıyoruz, öneriler sunabilirler. O Tabii. konuyu çok merak ettim açıkçası. Tabii şöyle, hatta aksine yardımcı oluyor herkes birbirine. Harika. Yarıştan bir gün önce dinamik tarafında işte 2 defa geçmemiz gereken bir statik parkur, bir dinamik parkur, iki tane yarış şeyimiz oluyor. Statik tarafını geçtikten sonra dinamikte biz bir şanssızlık yaşadık. Aracımızın mesela sol ön tarafı kırıldı, paneller kırıldı. O gün mesela üretim ekibi çok harıl harıl çalışmak zorunda kaldı. Orada mesela bir parça eksilmişti. Aachen Üniversitesi'nin takımına gidip bir yapışkan tarzı bir şey istedik ve hiç gocunmadan direkt verdiler. Direkt yardımlaşma Yardımcı çok üst oldular. seviyede. Aynen. Harika, Hiç problem harika. yok o konuda. Bunu duymak da ayrıca keyifli çünkü günün sonunda bu araçları geliştirmek ortak bir amaç. Evet. Herkes de bunun için çalışıyor. Kesinlikle. Buradaki ekip de çalışıyor. Başka ekipler birbirleriyle de çalışıyor. Evet, Bu pozitif kesinlikle. yaklaşımlar çok keyifli. Araçla ilgili özellikle Tabii. vurgulamak istediğimiz belki batarya Batarya, tarafına aynen. hiç gitmedik. Bataryayı da Oraya gidelim. görelim. Oraya gidelim. Bu şekilde batarya aracın diğer tarafında. Şu an Bora sen bir kapayabilir misin hattı? Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Şu bara noktasından çıkartıyorum. Şu şekilde bataryanın içi, şu an 5 kWh bir batarya var lityum iyon pillerden.
şurada bir dediğim gibi aydınlatma tarafını besleyen bir düşürücümüz var. 12 volt hattı. Bütün fanlar, farlar 12 voltla çalışıyor. Bara noktasında da motor sürücü, MPPT'leri besleyen şu az önce söktüğüm hatta 147 volt olacak şekilde bir bataryamız. Kendi el emeği göz nuru, bütün pillerinden kutusuna, havalandırmasına tamamen bizim eserimiz. Voltajlarla ilgili de bir sınırlama var değil mi? Onların hepsini size söylüyorlar. Şu Aynen. limitler içerisinde kalmalısın. Aynen. Mesela şu an daha çok hacimsel kilo sınırları varken bu batarya tasarlandı. Bir sonraki yarışımız için mesela güç yoğunluğu sınırlaması geldi. 11 megajül bu şekilde bir sınırlama geldi. Pillerimizi ona göre değiştiriyoruz. Tamamen regülasyondan geçme, sonra yarışabilme, ondan sonra birincilik hedeflerimiz. Yani temel bazda ilk önce arabanın isterlerini karşılamak üstüne çalışıyoruz. Burada benim zaten herkesle konuştuğumda ortak nokta regülasyonların sürekli dinamik bir şekilde değiştiği ve sizin onlara arabayı tekrar adapte etmek için çok fazla emek harcadığınız, zaman harcadığınız konusu. Bu da zaten Pardon sözünü böldüm. Challenge kısmı bu oluyor. Yani yoksa bir araba yapıp onu sürekli yarıştırmak problem değil. Aslında 4 senede bir değişen yarış regülasyonlarına ayak uydurup takımın dinamik bir şekilde çalışıp o yeni regülasyona göre en iyi aracı çıkarması büyük bir mesele. Burada da en önemli kıstasımız tabii ki regülasyonlar oluyor. Harika. 11. araç mesela işte eski araçları da görebilirsiniz. Biz hani 2-3 yılda bir yeni araç tasarımları yapmaya çalışıyoruz. Eski araçlarımızda anmak adına bu şekilde atölyenin farklı yerlerinde posterlerimiz bulunmakta. Evet, tarihi olan bir takım aslında. Evet, yani 2004 kuruluşlu 21 yılında olan bir takım. İTÜ'nün şu an en eski, yani bu elektrik araç kategorisinin en eski takımı. O yüzden kültürümüzden de beslenip onların yaptığı mühendisliklerden de esinlenip devam etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Harika. Bugün bu aracı piste çıkartabileceğiz, doğru mu? Çıkartabileceğiz. Bataryamızı fullledik. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Bataryanın full olması en sevdiğim şey. Bu anlamda batarya fullse her şey yapılabilir. Aynen öyle. O zaman dilerseniz aracı piste çıkartalım. Neler yapabiliyor'yu da görmek istiyorum açıkçası. Tamamdır. O zaman aracı piste çıkartıyoruz. Evet, şimdi hummalı bir çalışma var. Dışarı çıkartacağız ve test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ekip konuyla alakalı aracın bütün detaylarını yeniden gözden geçiriyor ve test sürüşüne hazır hale getirecek. Hummalı bir çalışma görmenizi istedim. Bora, her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Yok, iyiyim ya. Yavaş yavaş takılıyorum. Tamamdır, biz arkandayız. BMW geçsin, ondan sonra devam edelim. Evet Bora Bey, Merhaba. uzun zaman sonrasında ilk defa teste çıktın herhalde. Yarıştan beri ilk defa çıktık. Güzeldi. Ben de ilk defa zaten yağışlı havada çıkıyorum. Benim için de güzel bir deneyim ve keyifliydi. Bizim için de öyle oldu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet, aslında bugün hava bir açtı bir kapadı. Değişik bir havaydı. Cumartesi günü İTÜ'nün Güneş Enerjisi araba takımı. Tüm ekip burada, çok da soğukta onları anons çekeceğim diye bekletmek de istemiyorum. Anons çekiyoruz bir yandan ama bir yandan da İTÜ'nün ekibi de çekiyor bizi. Yani herhalde bir 360 kamera konusu olacak burada. Ben ekibe tek çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi ağırladılar misafirperverlikleri için.
aracı test etme şansımız da oldu. Tüm detaylarıyla birlikte gördük. Herkesin emeğine sağlık. Herkes canla başla çalışıyor. Bunu görmek de ayrıca keyif verdi bana. Umarım ilk fırsatta, ilk yarışmada birincilikle dönersiniz. Biz de onun için tekrar geliriz. Yeniden bir haber yaparız. Çok memnun oldum hepinizi burada gördüğüme. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun.